Bitcoin Prensi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kripto paralarda %100'e yakın oranda kazanmamızı sağlayacak bir sistemden bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. Binance borsasındaki grafik üzerinden ele alacağız bu sistemi. Videomu sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Mutlaka sizler için yararlı olacaktır bu video. Hemen başlayalım isterseniz. Şuradan piyasalar kısmına giriyoruz. Birisine tıklayalım. Grafiğimiz açılsın. Şimdi arkadaşlar TradingView seçili olacak. Birincisi bu. Ondan sonra şu fiyat kısmından USDT'ye geliyoruz. USDT'ye geldikten sonra değişim kısmına tıklayıp en düşük oranlı olanlar karşımıza çıkmalı. Bunu aldık. Ondan sonra 1 saatliğe geliyoruz. Saat ayarında 1 saatliğe geliyoruz. Şimdi ise 2 adet indikatör eklememiz gerekiyor. Teknik göstergeyi tıklıyoruz şuradan hemen. Birinci olarak Bollinger bantları. Bunu ekliyoruz arkadaşlar. Şu diğerlerini, eski indikatörleri siliyorum. Ayarlar kısmından alt kısmındakine rengini farklı bir şey yapabiliriz. Sarı yapalım şöyle. Belirginleştirelim. Hatta kalınlaştırabiliriz şu şekilde. Bunları da şu şekilde kalınlaştırırsak daha iyi olabilir. Ayarlardan şu şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. Şimdi tamam diyoruz. İkinci indikatörümüz ise volümü kaldırıyorum şuradan. Yine teknik göstergeden Stokastik RSI arkadaşlar. İkinci indikatörümüz bu. Stokastik RSI'nin da ayarlarını şuradan tıklıyoruz. Üstü 90, altı da 10 yapıyoruz arkadaşlar. Rengini de şu mavi olanı da yeşil veya sarı yapabiliriz. Sarı yapalım. Rengini belirginleştirelim ve daha kalın yapalım. Şunu da bu şekilde yapabiliriz. Evet, şimdi açtık 2 adet indikatörümüzü. Diğer bir nokta arkadaşlar. Diğer bir nokta. Hacim 200 binin üzerinde olması gerekiyor. Mesela bu 32 binmiş. Bu olmaz mesela arkadaşlar. Ne yapacağız? Tek tek coinleri tarayacağız arkadaşlar. Şimdi tek tek bir tarayalım. LPT'ye geldik. Evet. Şimdi bir adet ben coin gösterebilirsem sizlere, diğerlerini zaten genel olarak anlarsınız. Hacim yeterli, 200 bin üzerinde. Şöyle geçmişe doğru gidelim. Buralarda gözükmüyor. Biraz daha arayalım arkadaşlar. No'ya gelelim. GTC'ye gelelim. Bir tane coin bulayım arkadaşlar. Ona göre gösterebileceğim. Rare'ye gelelim. Evet. Şuna bir gelelim. Evet, bir tane şurada gördüm arkadaşlar. Şimdi bu taktik nedir? Hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar, çubuklar Bollinger bandının şu üst kısmında ve orta kısmında olmamalı. Alt kısımda olacak. Bollinger bandlarının alt kısmında olacak çubuklar arkadaşlar. Bu bir önemli nokta. Onun haricinde ikinci olarak çubuk alt kısımdan, Bollinger bandının altından aşağı doğru sarkması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bir sarkma gerçekleşmiş. Bollinger bandını aşağı sarkıtmış. Aşağıda ise RSI ise stokastik RSI
K değeri yani sarı kısım kırmızıya alttan yani onun altından kesmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada kesmiş ve bunun sonucunda gerçekleşen bir çıkış var. 40'tan yukarı doğru şu RSI'nin en üst kısmına kadar 42'ye kadar gelmiş. Hatta ki daha ilerleyen aşamada 43'e kadar gelmiş. Yani Bollinger Bandının üstünden, ortasından değil de altından bir ilerleme gerçekleşecek ve çubuk ise gene altın da dibine yani altına doğru şöyle bir sarkması gerekiyor. Sarktıktan sonra çıkış gerçekleşiyor arkadaşlar. Aslında mantık bu. 200 bin üzerinde olacak hacim USDT cinsinden ve düşüşlerden öncelikle seçmemiz gerekiyor. Özellikle de mesela burada çok bir iğne atmamış. Özellikle de şu şekilde aşağı doğru iğne atarsa daha da iyi arkadaşlar. Üst ve orta banttaki coinlerden uzak durmamız gerekiyor. Kesinlikle altta olması gerekiyor. Ve bu şekilde tek tek coinleri taramamız gerekiyor arkadaşlar. Tarayıp bu şekilde tespit ettiğimizde alış işlemi gerçekleştirebiliriz. Yani bu sistem hemen hemen %100'e yakın oranda çalışıyor arkadaşlar. Şimdi geçmişe doğru gittiğimizde var mı? Şöyle bakalım. Ve başka bir coin bulalım. Deneyelim gene başka neler çıkacak karşımıza. Örnek olarak gösterebileceğimiz. Evet şurada da bantın altına sarkmış ve çıkış olmuş. Bayağı bir yüksek bir çıkış olmuş arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi altta da kesme de gerçekleşmiş. Gerçi bandın biraz içinde olmuş ama aslında tam istediğim gibi iğne şu aşağı doğru iğne atan çubuklar oluyor ya. Onlardan arıyorum aslında tam olarak göremedim. Şu bandın tam altında sayılmaz. Biraz ortasında arkadaşlar. Şimdi başka bir coin bakalım. Poly'e bakalım arkadaşlar şimdi. Poly'de gene bir küçük bir iğne var. Çok küçük bir iğne var. Onun sonucunda bir artış meydana gelmiş. Geçmişe doğru şöyle gidelim. Alpaca'yı bir tıklayalım. Onda neler çıkacak karşımıza. Evet şurada gene bir sarkma işlemi gerçekleşmiş. İğne de atmış şu şekilde alt banttan. Burada kesme gerçekleşmiş. Daha sonrasında şu şekilde RSI'yi de dikkate aldığımızda bir yükseliş söz konusu ve şuradan da şu kısma kadar bir çıkış olmuş. Mesela 0.9081'den 0.9327'ye kadar bir çıkış olmuş. Burada da sistemin çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir püf nokta vereyim sizlere. Türkiye saatiyle 8 ile 9 arası aşağı banta sarkmış birçok coin oluyor arkadaşlar. Yani Türkiye saatiyle 8 ile 9 arası bu araştırmayı aramaya gerçekleştirirseniz daha çok aşağı banta sarkmış coin bulabilirsiniz. Bu da bir püf nokta arkadaşlar. Şimdi devam edelim. En son Alpaca'daydık. Tribe'ye bir tıklayalım. Beta'yı tıklayalım. İğne atmış bir coin bulamadım arkadaşlar. Tam istediğim gibi. Bazen oluyor bazen olmuyor. Tabii ki tek tek bakarsak mutlaka işlerinden çıkar. Çünkü birçok coin var. Beta'dan sonra UMA'ya gelelim. Bunu tek tek tarayacağız arkadaşlar. Tarayacaksınız. İğne atmış bir coin bulduğumuzda
Şurada var aslında bir iğne atmış coin ama RSI tam istediğimiz gibi değil yani. Altında olması lazım. Ama gene şuralardan aldığımızda küçük bir çıkış var. Çok küçük bir çıkış. Şimdi UMA'daydık. UMA'dan BETA'ya geleceğiz. Şöyle bir geriye doğru gidelim. Evet. TCT'ye girelim. Yani çok çok küçük bir sarkış olmuş ama RSI alttan kesmiş uyumlu. Evet, alttan yani K değeri olan sarı kırmızıya kesmiş. Çok küçük bir sarkış olmuş. Onun sonrasında da bir çıkış gerçekleşmiş arkadaşlar. Aynı şekilde RSI'de de bir çıkış var. Burada da çalışmış. Aslında benim görmek istediğim şu e, aşağı sarkmanın daha alta doğru olması. Bu şekilde çıkıyor. Şu an ben tam istediğim gibi bulamadım. Gene bu şekilde de çalışıyor ama. Şimdi başka bir coin'e bakalım. Keep'e bakalım şimdi. Keep. Evet. Şimdi üst bantta kesinlikle üst bantta veya orta bantta olmayacak arkadaşlar. Alt bantta olacak. Evet. Şurada sanki gördüğüm gibi geldi ama. Şu büyütelim bir şunu. Grafikte bir sorun var galiba arkadaşlar. Şunlar büyümedi. Şöyle bir yapalım. Neden büyümedi onu anlamadım. Grafik sorunu var galiba. Evet. Grafik şu an bayağı bir karıştı. Dolar cinsinden olanları seçmiyoruz tabii ki. USDT gibi, Boost gibi. Bir Fort'a bakalım ne çıkacak karşımıza. KSM'ye gelelim. Evet. Şurada alt banta sarkmış olduğunu görüyoruz şimdi arkadaşlar. Alt banta sarkmış. Onun sonucunda bir yükseliş gerçekleşmiş. Yani alt banttan 333'ten 353'e kadar bir çıkış olmuş. Burada da çalışmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mantık bu arkadaşlar. Yani nasıl olacak? Alt bantta olacak çubuklar. Üst bant veya orta bantta olmayacak. 200 binin üzerinde olacak. Onun haricinde şurada K değeri sarı, D değeri kırmızı. K değeri hemen şu alanın, mor alanın altında, yani onun altında sarı, K değeri kırmızı olan D değerini kesip yukarı doğru bir çıkış olacak. Bu demek ki hem aşağı sarkıyor hem de kesiş işlemi gerçekleşiyor. Bu da coin'in değerinin artacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Buralarda alım yapabilirsiniz. Son olarak tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Alt bantın altına sarkmış bir çubuk olması gerekiyor. Bir coin olması gerekiyor. Bu şekildeki gibi. Onun haricinde alta iğne atarsa daha iyi olur. Üst ve orta banttaki coinlerden uzak duruyoruz kesinlikle. Gene 200 binin üzerinde bir hacim olması gerekiyor. Onun haricinde bir püf noktada vermiştik. Türkiye saatiyle 8 ile 9 arası alt bantta, yani
şu alttan aşağı sarkmış, alt banttan aşağı sarkmış coinler daha fazla oluyor arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Arkadaşlar bu sistemin kazanç oranı yüksek. Sizler de aynı şekilde bu şekilde isterseniz deneyebilirsiniz. Denedikten sonra da başarı oranlarınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz isterseniz. Mutlaka başarılı olduğunuzu siz de göreceksiniz. Tam dediğim gibi eğer ki uygularsanız mutlaka kazanç elde edersiniz. Elbette ki ben de hepimizin kazanmasını isterim. Yararlı bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de videoyu beğendiyseniz gerçekten video altına beğeni atarsanız çok sevinirim. Sorularınız varsa gene yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarımda anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bildirim olarak ekranlarınıza gelir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.